Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için 4 adet yufkadan yaptığım nefis bir kırpık börek tarifi hazırladım. Hazır yufka ile yapılabilecek en kolay börektir. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. 3 adet orta boy patatesin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğradım ve hazırladım. Bunu tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıyorum ve yüksek ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin altını kısık ateşe getirerek 15 dakika boyunca patatesleri pişmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda patatesleri kontrol ettiğimde gayet güzel pişmişti. Pişen patatesleri süzerek ayrı bir kaseye aktarıyorum. Patateslerimiz henüz sıcakken içerisine tuz ve baharatları ekleyeceğiz. İlk olarak 1 çay kaşığı tuz ekliyorum. Sonrasında 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 2 çay kaşığı nane ekliyorum. Böreğimin iç harcı için gerekli bütün malzemeleri kabın içerisine aldıktan sonra tamamen püre haline gelinceye kadar eziyorum. Yeteri kadar ezerek iç harcımı hazırladım. Soğuması için yaklaşık bir 10-15 dakika boyunca bekleteceğim. Bu süre zarfında böreğimin sosunu hazırlayacağım. Böreğimin sosu için 75 gram tereyağını erittim ve kaseye aktarıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Sonrasında içerisine 1,5 su bardağı süt ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Son olarak 2 adet yumurtayı ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Güzelce çırparak böreğimin sosunu hazırladım. Tarifim için toplamda 4 adet günlük taze yufka kullanıyorum. Yufkaların 4'ünü de üst üste koyarak hazırlıyorum. Dördünü üst üste koyduktan sonra şimdi görmüş olduğunuz gibi ikiye katlıyorum ve bıçak yardımıyla kesiyorum. Kestiğim parçaları tekrar üst üste koyarak kesme işlemine devam ediyorum. Yufkalarımı güzelce keserek hazırladım. Şimdi ince ince doğruyorum. Gördüğünüz gibi böreğimizin yapımı oldukça basit ve de gerçekten çok lezzetli oluyor.
Ben kestiğim yufkaların eşit olması için bu şekilde kestim ama dilerseniz hiç üst üste koymadan gelişigüzel de kesebilirsiniz. Yufkamın tamamını keserek hazırladıktan sonra şimdi tel tel ayırıyorum ve havalandırıyorum. Şimdi hazırladığım yufkaları genişçe bir kaseye alıyorum. Bu arada bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fan ayarı açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Tarifim için 28 santim ölçüsünde kare borcam kullanıyorum. Dilerseniz bu ölçülerde kelepçeli kalıp veya fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını borcamın içerisine aldıktan sonra fırça yardımıyla her yerini güzelce yağlıyorum. Dilerseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Borcamın her yerini güzelce yağlayarak hazırladım. Şimdi kestiğim yufkalardan bir parça alıyorum ve elimle her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Kestiğim yufkaları bu şekilde borcama koyduktan sonra arada bir üzerine hazırladığım sosu dökerek üst üste koymaya devam edeceğim. Sosu borcama dökmeden önce sürekli karıştırmanızı tavsiye ederim. Böylelikle homojen bir karışım elde edeceksiniz. Verdiğim ölçüler tam ölçü ve garanti bir tariftir. Bu şekilde yaptığınız zaman eminim sizler de çok güzel bir sonuç alacaksınız. Kestiğim yufkaları aralarına sosu sürerek borcama yaydım. Şimdi hazırladığım ve soğuttuğum iç harcımı elimle bölerek bu şekilde üstüne koyuyorum. Daha sonra spatula yardımıyla iç harcımı borcama tamamen yayıyorum. İç harcımı borcama yaydıktan sonra kalan yufkaları yine üzerine koyuyorum. Tabii yine aralarına bolca sosu sürüyorum. Ben bu tarifimde iç harç olarak patatesi tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Yufkaların tamamını aralarına sosu sürerek üst üste koyduktan sonra kalan sosun tamamını da borcama aktarıyorum ve her yerine gelecek şekilde döküyorum. Son olarak üzerine bolca kavrulmuş susam serpiyorum. Hazırladığım borcamı önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fan ayarı koyarak pişiriyorum. 40 dakikanın sonunda nar gibi kızaran böreğimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıktıktan sonra bile pişmeye devam ediyor. Böreği fırından çıkarttıktan sonra en az bir 10 dakika dinlendirmenizi tavsiye ederim. Böylelikle hem içini güzelce çekecek hem de böreğiniz dinlenecek. 10 dakikanın sonunda ilk sıcaklığı giden böreğim artık servis için hazır. Hemen keserek sizler için sunuma hazırlıyorum. Çok kolay ve müthiş lezzetli böreğim artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı
görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.